Evet, üst üste geçen iki tane rezalet Venom filminden sonra bir de üçüncü bir filmi daha bu bünye kaldırmaz ama ve lakin yine de fragman incelemesini sizler huzurundan geçelim. Çünkü dostlarım ve canlarım, yapımların ard arda peş peşe kalitesiz bir şekilde çıktığı bu günlerde bu yapım içinde açacağız ağzımızı, yumacağız gözümüzü. O yüzden fragman incelememize geçmeden önce ufak bir like atmayı, kanala yeniyseniz abone olmayı ve videolardan haberdar olmak istiyorsanız da bildirim çanını açmayı unutmayın dostlarım. Sahneye dikkatli bir şekilde bakacak olursanız dostlarımız Eddie ve Venom mekanda köpekleri hapsedilmiş olan bir grubu buluyor. O grubun içinden geçiyor ve yavaş yavaş köpeklerle birlikte sinematik müzik eşliğinde orayı terk ediyorlar. Şimdi dostlarım ve canlarım, biliyorsunuz ki günümüz 2024'te köpek krizi denilen bir şey var. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi bu Türkiye'de de var. Köpek krizine kısaca ufak bir şekilde değinmem gerekirse, bir grup köpek dostlarımızın sokağa ait olmadığını söyleyerekten onların ya barınakta ya da uyutulması gerektiğini söylüyorlar. Bir diğer grupta köpeklerin de en az bizim kadar özgür olduğunu, sokakta dolaşması gerektiğini ve en az bizim kadar yaşamaya, hatta ve hatta diledikleri yere gitmeye hakları olduğunu söylüyor. Şimdi bu konuyu çok da irdelemeden şunu söyleyeyim sizlere: sadece bizim ülkemizde değil de dünyanın pek çok yerinde bu konu tartışılıyor ve bu konu tartışılırken dostlarım, Venom'un 3. filminde de bu konuya yer vermelerinin sebebi daha bu konu taze ve sıcak sıcakken bundan duyar kasmak istemeleridir dostlarım. Bu duyar sayesinde filmleri az çok daha fazla izlenecek ve sadece bu sahne bile Twitter'da pek çok yerde paylaşılacak. İyi veya kötü, çünkü reklamın iyisi veya kötüsü olmaz, reklam reklamdır. Sonraki sahnede bir başka grubu görüyoruz. Büyük ihtimalle bu grup artık Venom gibi simbiyotlardan o kadar sıkıldığı için toplanmış ve devlet tarafından fonlanan, aynı zamanda Venom gibi simbiyotları bulup onları yeri geldiği zaman hapseden ve yeri geldiği zaman avlayıp öldüren bir grup ki sonraki sahnede de zaten Venom'un masanın üstünde bırakmış olduğu kendi parçasını hapsettiklerini görüyoruz. Aynı zamanda bu grubun zaten Venom'un peşine düşmesi gayet normal. Çünkü Venom onlar için hem yaşayan bir simbiyot hem de aynı zamanda parçalarını sağda solda bırakaraktan kendini yayıyor. O yüzden bu ekip hem Eddie'nin hem de Venom'un peşine düşmesi gayet de normal. Bir sonraki sahnede Venom'un filmlerinde olmazsa olmaz Mr. Chen'i görüyoruz. Mr. Chen kimdi? Kendisi market işleten yaşlı ve Çinli bir kadındı ki kendisinin burada kırmızılar içerisinde bir galada olduğunu tahmin ettiğim bir yerde ve Eddie ile kucaklaştıktan sonra Venom'la dans ettiğini görüyoruz. Ki eğer bu da başka bir evrende ise kendi evrenlerinde olması çok saçma, çünkü Mr. Chen ne bu kadar özgüvenli bir hatun ne de Venom'un bu sahnesi o kadar mantıklı. Yani yazarlar işleyecek hikaye bulamadıkları için, yazarlar yapımı nasıl ilerleteceklerini gerçekten oturup 5 dakika adam gibi düşünemedikleri için ve Deadpool gibi komik olan yapımların da hype'ının daha fazla olacağını düşündüğü için nedense kendi yapımlarını çok daha karanlık ve çok daha güzel yapabilecekken böyle saçmalıkları kendi yapımlarına katıp kendi yapımlarını oldukça şebeye çeviriyorlar. Diğer sahnede bizim avcı ekibe yardım eden bir tane abimizi görüyoruz. Bu abimiz kim diye soracak olursanız dostlarım, kendisi Venom gibi başka bir simbiyotla birleşmiş ve birleştikten sonra o simbiyotu kendi aklında duyaraktan dünya üzerine gelmiş olan simbiyotların yerini belirleyip belirlediği simbiyotların yerini de kendi birliğini anlatıyor ve bu birlikte bu sayede o simbiyotları yakalayıp tek tek imha ediyorlar. Ki zaten bu simbiyotun bizzat Venom'a karşı düşman olduğunu, bizzat Venom'la savaşacağını ve Venom'u kendi türünün yüz karası olarak göreceğini aşağı yukarı tahmin etmek zor değil dostlarım. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Venom bu simbiyotların bu gezegene gelip bu gezegende bazı türlere yerleşip o türleri kendi etkileri arasında almasını istemiyor. Çünkü eğer böyle bir şey yaşanırsa ortalığı tamamen böyle karmaşa hakim kılacak ve bir yerden sonra artık yiyecek ve tüketilecek insan, daha doğrusu canlı kalmadığı için yavaş yavaş o gezegeni de terk edip başka bir gezegene gidecekler. Yani aslında Venom onların gelmesini istemiyor ki kendisine daha fazla yemek ve daha fazla zaman kalabilsin diye. Çünkü bu tür yaşadığı
yaşadığı gezegenindeki canlıları yavaş yavaş yemeye ve yedikten sonra da gezegen bittikten sonra da o gezegeni terk edip parazit misali başka bir konaklayıcıya gidiyor ve bu konaklayıcıda da tekrardan hayat bulduktan sonra onu da yiyip bitirip tekrardan devam ediyor ve Venom da bu kısır döngünün yaşanmasını artık istemiyor. Evet, kendisi yaşamak istiyor ama kendi türdaşları eğer yaşarsa başka bir gezegen ve başka bir kişi bulması gerektiğini o da en az diğerleri kadar biliyor dostlar. Everything will end. Zaten sonraki sahnede küçük bir otobüs ile seyahat eden kişileri görüyoruz. Bu gitar çalan kişi size çok fazla tanıdık gelmediğine eminim ki kendisini hatırlarsanız The Amazing Spider-Man 2'deki Doktor Connors olarak biliyoruz dostlarım. Kendisi bu yapımda biraz daha genç, biraz daha hippie ve biraz daha kendini eğlenceye vermiş durumda ama belki de kendisini ilerleyen zamanlarda çok daha iyi bir şekilde görürüz ki zaten bu yapımda Peter Parker'ın kendisi de oluyor ama çocuk hali yani. Bu yapımda Peter Parker 10 yaşında bir çocuk ki zaten Venom'da başka evrene gidip geldiği için kendisi başka evrenlerdeki benliğinin anlarını bizzat görüp Peter Parker'ın onu başka evrenlerde öldürdüğünü anlayıp Peter Parker'ın peşine düşüyor bu evrende ama ve lakin bu evrende Peter Parker 10 yaşında ve Venom'a kalsa hiç acımadan orada Peter Parker'ı öldürür ama Eddie'nin ahlaki ikilemi yüzünden Peter'ı öldüremiyor büyük ihtimalle ve çok daha büyük ihtimalle Peter'ı sadece öldürmemekle kalmayıp korumaya da başlayacak. Çünkü Peter dostumuz daha 10 yaşında bir çocuk olduğu için ve örümcek adam güçlerine sahip olmadığı için kendini koruyamayacak halde. Ki zaten sonradan Venom'a saldıran başka bir simbiyot gördük. Bu simbiyot dostlarım o adamın içine girmiş olan simbiyot dostlarım. Ki bu Venom'a karşı o kadar büyük bir öfke duyuyor ki bu ekibi bizzat Venom'un peşine takmış olan da kendisi zaten ki bakıyor ekip Venom'u yenemiyor. Bu sefer kendisi o adamın içinden çıkıp bir yaratığa dönüşüyor ve Venom'u bizzat kendisi avlamaya çalışıyor. Ama ve lakin Carnage gibi büyük ihtimalle bu simbiyotu da Venom yeniyor ve Venom bakıyor ki artık bunun bir sonu yok. Orada ne kadar simbiyot varsa, ne kadar hapsetmişlerse hepsini tek tek bulup hepsini öldürüyor ve ardından Venom daha fazla simbiyotun gelmemesini ve daha fazla artık bu parazitlerin var olmamasını isteyecek ki büyük ihtimalle yapımın sonunda artık kendine de bir son verecek ve kendini de öldürecek. Ki zaten yapımın ismi Last Dance yani son dans olduğu için Venom'u ve Eddie'yi bu yapımda zaten son defa bir arada göreceğiz. Ama Eddie ölecek mi orası büyük bir soru işareti ve Venom'un kendini feda etmesini zaten göreceğiz ama o da çok büyük bir soru işareti olduğu için sizin aklınıza gelen teorileri aşağı yazmayı unutmayın dostlarım. Ki zaten son sahnede Venom'un atın içine girip atı simbiyot hale getirip ardından da Eddie ile beraber Bozkır'da koşturttuğunu görüyoruz ki dostlarım çizgi roman evreninde de bununla sık sıkça karşılaştık ama film evreninde de bir defa daha görmemiz ki hoş oldu. Bakalım yapım çıktığı zaman açacağız ağzımızı, yumacağız gözümüzü, yine yarab şükür diyeceğiz ama her şeyin hayırlısı. Sizin bu yapım hakkındaki beklentiniz ve düşünceleriniz nedir dostlarım? Aşağıya yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.